Kanser riskini azaltır, kalp sağlığına yardımcı olur, kan basıncını ve kolesterolü düşürür. Ağrı kesici özelliği vardır. Oksidasyon ve hücre hasarını önler. Şeker hastalığı tedavisinde yardımcı olur. Uçuklarla savaşır, iltihabı azaltır, bakteri ve mantarları öldürür. Beyni Alzheimer ve Parkinson'a karşı korur. Kemik iltihaplanmalarını azaltır. Sindirim ve merkezi sinir sistemini korur. Tokluk hissi vererek yemek yeme isteğini azaltır, kilo vermeye yardımcı olur. Yaşlanmadan kaynaklı cilt hasarlarını ve kırışıklıkları önleyerek cildin nemlenmesini sağlar. Ağız yaraları ve diş ağrısının geçmesinde etkilidir. Ve şimdilerde en çok konuşulan etkisi ise bağışıklık sistemini güçlendirip koronavirüse karşı koruyor olması. Neden mi bahsediyoruz? Tabii ki son günlerde herkesin dilinde olan zeytin yaprağı çayından. Tüm dünyada koronavirüsle mücadele devam ederken zeytin yaprağında bulunan oleorepein isimli maddenin virüsle savaşta önemli bir etken olduğunun açıklanması üzerine zeytin yaprağına karşı yoğun bir ilgi başladı. Peki zeytin yaprağı çayı gerçekten de koronaya karşı aşı gibi etki gösterecek bir güce sahip mi? Bu iddiayı uzmanların dilinden sizlere aktaracağız. Ancak videomuza geçmeden önce siz sevgili izleyicilerimizden kanalımıza destek vermenizi ve videoyu sonuna kadar izleyip beğeni ve yorum atmanızı rica ediyoruz. Koronavirüs tüm dünyada ne yazık ki can almaya devam ediyor. Ancak bu bilinen ilk salgın değil. Hatırlarsanız bundan önce de domuz gribinin türevi virüslerle can kayıpları yaşanmış ve uzmanlar bu virüsle mücadelede antibakteriyel özelliği olan zeytin yaprağı ve çayının bolca tüketilmesini sıklıkla tavsiye etmişlerdi. Her iki salgında da halsizlik, baş ağrısı, yüksek ateş ve öksürük gibi benzer belirtiler görülmesi üzerine koronavirüsle mücadelede zeytin yaprağının şifa verici özelliği yeniden gündeme geldi. Uzmanlar her sabah bir tane yaş zeytin yaprağını çiğneyerek dil altında beklettikten sonra posasının atılmasının faydalı olacağını belirtiyor. Zeytin yaprağı çayı ise antiviral özelliğiyle virüslerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Zeytin yaprağı çayında bulunan oleorepein virüsün virülansını yani virüsün etkisini azaltan COVID-19'a karşı korunmada ve savaşmada önemli bir etkin madde. Bu yüzden zeytin yaprağı çayını hastalığa yakalanmadan vücut direncini artırmak, bağışıklığımızı güçlendirmek için tüketmeliyiz. Şayet hastalığa yakalanırsak da hastalıkla savaşmak için tüketmeye devam etmeliyiz. Zeytin yaprağı çayı ve ekstresi uzun yıllardır farklı rahatsızlıklar için kullanılmakta ve faydası da görülmektedir. Kanser tedavisinde de adı sıkça geçen oleorepein ve faydaları üzerine tıp literatürüne geçen 400 civarında yayın bulunmakta. Ülkemizde de pek çok üniversitede konuyla ilgili araştırmalar yapılmakta ve zeytin yaprağı ekstresi alternatif tıpta baş köşede yer almaktadır. Zeytin yaprağının koronavirüse karşı faydası olduğuna dair bir çalışma var mı diye sorarsanız, İspanya'da hastanelerde hastalara zeytin yaprağı çayı içirildiği, hastalara uygulanan diyet ve beslenme programında da gıdalara zeytin yaprağı ekstresi konulduğu ve olumlu sonuçlar alındığına dair bilgiler mevcut. Ülkemizde ise 5 şehir hastanesinde son zamanlarda hastalara zeytin yaprağı çayı içirildiği yönünde iddialar bulunmakta. Yani zeytin yaprağının farklı hastalıklara iyi geldiği konusunda araştırmalar yapılsa da koronavirüse karşı etkili olduğu iddiası bilimsel verilere değil, bireysel gözlemlere dayanıyor. Peki zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır? Zeytin yaprağını toplamak için en verimli dönem ne zaman? Öncelikle ağaçların ilaçlanma zamanının geçmiş olması lazım. Bunun için de en iyi mevsim kış ayı. Aralıktan itibaren zeytin yaprağı toplanabilir. Budama mevsimi zaten yağmurların en fazla yağdığı ve yaprakların en temiz olduğu dönem. Yaprakları her ihtimale karşı yine de yıkamalı, isteğe göre 15 dakika sirkeli suda bekletip zararlı maddelerden arındırmalıyız. Çay için 5-6 tane yaprak yeterlidir. Yapraklar yaş ya da kuru olabilir, fark etmez, her ikisi de kullanılabilir. Biraz parçaladığımız yaprakları sıcak suda en az 7-8 dakika bekletmeliyiz ki iyice dem alsın. Çayın kaynatılmaması, demleme usulü yapılması ve her aromatik çayda olduğu gibi demleme esnasında da üzerinin kapalı olması, hava almaması gerekir. Çayımıza etkisini artırması için bir dilim limon ilave ediyoruz ve isteğe göre zencefil, zerdeçal, tarçın gibi farklı bitki çaylarıyla da tatlandırabiliyoruz. Çayı nasıl tüketeceğiz derseniz, çok aç ya da çok tok olmamak üzere gün içerisinde istenilen zamanda 2 fincan tüketilmesi tavsiye edilmekte.
Sonuç olarak zeytin yaprağı çayının uygun dozda tüketilmesi durumunda vücuda faydası olabilir. Ancak zeytin yaprağı ilaç değil, besin takviyesidir. Çok fazla zeytin yaprağı tüketimi alerji ve kronik rahatsızlığı olan kişiler için riskli olabilir. Özellikle şeker ve tansiyon hastalarının, safra taşı olanların, küçük yaştaki çocukların, hamilelerin ve emziren annelerin zeytin yaprağı çayını içmeye başlamadan önce mutlaka doktora danışması gerekir diyor ve bir sonraki videoda buluşuncaya dek hepinize iyi haberler alacağınız sağlıklı günler diliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı bekliyoruz. Esen kalın, İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın.